zamanlar uzak bir krallıkta büyük ve güzel bir evde yaşayan nazik bir adam varmış. Bu adam karısını çok severmiş ve onunla birlikte biricik kızlarını büyütmek en büyük mutluluğuymuş. Ne yazık ki annesi genç yaşta bir hastalığa yakalanmış ve vefat etmiş. Zamanla baba kızının yalnız büyümemesi gerektiğini düşünmüş ve yeniden evlenmiş. Yeni eşi dışarıdan zarif ve asil görünse de içi bambaşka biriymiş. Kibirli, bencil ve sevgi nedir bilmeyen biri. Üstelik yanında kendisi gibi kötü kalpli iki kızı da varmış. En başta her şey normalmiş ama kısa sürede üvey anne ve kızları gerçek yüzlerini göstermiş. Baba uzak şehirlerde çalışırken evde olanlar tamamen değişmiş. Üvey kız kardeşler güzel ve iyi kalpli kıza kötü davranmaya başlamış. Onu odasından çıkarmışlar, eski ve yırtık kıyafetler giydirmişler, ona yataklık yerine mutfağın bir köşesinde ocağın yanındaki küllerin içinde uyuyacak bir yer ayarlamışlar. Saçları hep toz, elleri hep is içinde kalırmış. Bu yüzden ona kül kedisi demeye başlamışlar. Her sabah gün ağarmadan kalkar, evi temizler, yemek yapar, su taşır, bahçeyi süpürürmüş. Üvey annesi ve kardeşleri ise gün boyunca miskinlik eder, aynalara bakar, yeni elbiseler denermiş. Bir gün krallığın dört bir yanına bir haber yayılmış. Sarayda büyük bir balo düzenlenecekmiş. Prens artık evlenme çağındaymış ve baloda ülkenin tüm genç kızlarıyla tanışacakmış. Belki de aralarından birini gelecekteki eşi olarak seçecekmiş. Üvey anne ve kızları bu haberi duyunca çılgına dönmüş. Hemen en güzel elbiselerini hazırlamaya başlamışlar. Kül kedisi onların saçlarını yapmış, elbiselerini ütülemiş, mücevherlerini parlatmış ama kendi baloya gitmeyi hayal bile etmemiş. Yine de utana sıkıla sormuş. "Ben de gidebilir miyim anne?" Üvey annesi ona küçümseyerek bakmış. "Sen mi? O halinle mi? Toz içinde, eski paçavralarla. Hayır, sen baloya gidemezsin." Balonun olacağı gece geldiğinde evde herkes şenlik içindeymiş. Üvey kardeşler parfümler sürüp kahkahalarla çıkmışlar evden. Kül kedisi tek başına mutfağın soğuk köşesinde oturmuş ve sessizce ağlamaya başlamış. Tam o sırada mutfağın loş köşesinde bir ışık parlamış. Küçük pırıl pırıl bir yıldız gibi. Sonra bir kadın belirivermiş. Saçları gümüş gibi, gözleri yumuşacık, sesi ise rüzgar gibi hafifmiş. Bu kül kedisinin peri annesiymiş. "Üzülme güzel kız," demiş gülümseyerek. "Sen de baloya gideceksin." Peri annesi bir balkabağını sihirli değneğiyle bir at arabasına çevirmiş. Bahçedeki 4 fareyi bembeyaz atlara, bir kertenkeleyi ise zarif bir arabacıya dönüştürmüş. Sonra kül kedisinin eski kıyafetlerine dokunmuş ve bir anda muhteşem bir elbise ortaya çıkmış. Gümüş gibi parlayan, yıldız tozlarıyla işlenmiş bir elbise. Ayaklarına da camdan yapılmış, sihirli 2 ayakkabı koymuş. "Ancak bir şartla," demiş peri annesi. "Saat gece 12 olmadan eve dönmelisin. Çünkü büyü o zaman bozulacak." Kül kedisi sevinçten gözyaşlarını silmiş ve şükranla arabaya binmiş. Saraya doğru yola çıkmış. Saray ışıl ışıl, müzikler büyüleyiciymiş. Prens genç kızlarla tanışıyormuş ama hiçbiri gönlünü kıpırdatmıyormuş. Ta ki kül kedisi içeri girene kadar. Herkes susmuş. Kül kedisi öyle güzel, öyle zarif görünüyormuş ki herkes onu bir prenses sanmış. Prens gözlerini ondan alamamış. Hemen yanına gitmiş ve dans etmeye başlamışlar. Bütün gece boyunca başka kimseyle dans etmemişler. Saray halkı fısıldaşmaya başlamış. Kim bu gizemli kız? Ama zaman su gibi akıp geçmiş. Kül kedisi saat 12'yi gösterdiğinde korkuyla yerinden fırlamış. Prensin vedasını bile beklemeden merdivenlerden koşarak inmiş. Koşarken bir ayakkabısı ayağından çıkmış ama onu almaya vakti olmamış. Arabası, elbisesi, her şey eski haline dönmüş. Sadece cam ayakkabının teki geride kalmış. Ertesi gün
Prens ülkenin dört bir yanına haber göndermiş. Kim bu gizemli kızsa ve bu cam ayakkabı ona uyuyorsa işte benim eşim o olacak. Her ev dolaşılmış. Bütün genç kızlar ayakkabıyı denemiş ama hiçbiri giyememiş. Kimi ayağını zorlamış, kimi yalvarmış ama nafile. Sonunda sıra kül kedisinin evine gelmiş. Üvey kardeşler ayakkabıyı denemeye çalışmış ama ayakları uymamış. Tam görevli gidecekken bir ses duyulmuş. Ben de deneyebilir miyim? Üvey anne şaşkınlıkla dönmüş. O bizim hizmetçimiz demiş. Ama prensin adamları kimin deneyeceğine, herkesin karar veremeyeceğini söylemiş. Kül kedisi ayakkabıyı denemiş ve mükemmel bir şekilde oturmuş. Tam o anda kül kedisi cebinden diğer cam ayakkabının eşini de çıkarmış. Herkes donup kalmış. Üvey anne ve kızları başlarını eğmiş. Prens hemen orada belirmiş ve ona doğru yürümüş. İşte seni buldum demiş. Benim kalbim seni ilk anda tanıdı. Kül kedisi saraya gitmiş. Orada büyük bir düğün yapılmış. Tüm krallık günlerce kutlama yapmış. Kül kedisi kalbindeki sevgi ve sabrıyla sonunda mutluluğu bulmuş. Prens ve kül kedisi iyi kalpleri ve adaletleriyle yıllarca krallığı yönetmiş. Kül kedisi artık kül içinde değilmiş ama kalbindeki ışık her zaman olduğu gibi parlamaya devam etmiş.